Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Sizlere yine pratik bir kahvaltılık tarifim var. Hem mısır unlu bir tarif hem de bol sebzeli. Ben tavada yaptım, ocak üzerinde. Siz isterseniz bunu fırında da pişirebilirsiniz. Şimdi yapılışına geçelim. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bir tane patatesim var, orta boy. Onu incecik minik minik küpler halinde doğruyorum. Çabuk pişsin, kolay pişsin diye. Minik minik doğradım. Gördüğünüz şekilde kolay oluyor, ince ince. Evde ne varsa, hangi sebzeniz varsa koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben benim evimde olanları ekledim. Siz artık pırasa, ıspanak göreceksiniz birazdan sebzeleri. Canınız ne koymak istiyorsa, kabak, hepsiyle bu tarifi yapabilirsiniz. Patatesleri doğradım. Minik minik olunca bir sürü çıktı görüyorsunuz. Bir tane orta boy havucu doğruyorum. Dediğim gibi buzdolabınızı açın, neler varsa koyun. Bir tane biberi yine incecik doğruyorum. Bunları hep küçük doğramamızın sebebi kahvaltılığımızın çabuk pişmesi. Yani içindeki malzemeler çabucak pişsin, yumuşasın diye. 2 yemek kaşığı bezelye koydum. Çok yakıştı. Varsa konserve bezelyeniz evde hemen koyun derim ya da buzluğunuzda pişmiş olarak. 2 dolu yemek kaşığı peynir koydum. Ben süzme peynir koydum. Lor peyniri, beyaz peynir, kaşar peynir onlar size bağlı. 2 dolu yemek kaşığı da yoğurt ekledim. 2 tane de yumurta kırıyorum. Ben ana fikri size veriyorum. Malzemeler size ait. Havuç olmaz, başka bir şey olur. Daha sade yapabilirsiniz. Soğan koyabilirsiniz. Taze soğan ya da kuru soğan. Güzelce karıştırıyorum. Yumurta da kırdığım için sonradan iyice karıştırın. 1 su bardağı dolusu da mısır unum var. Şimdi oldu ki benim öyle oldu, azıcık hafif koyu oldu. Bir lokma daha sonra ben yoğurt ekledim, yarım kaşık daha. Şöyle yağı çok az, peynir ve yoğurt olduğu için 1 yemek kaşığı kadar yağ koydum. 1 paket kabartma tozu ve şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim ve karabiber koydum. Tekrar karıştırıyorum. İşte bu noktadan sonra çok az daha yoğurt ekledim ben. Hafif biraz daha, şimdi göreceksiniz tavaya dökerken, sulu kıvamda yaptım. Bütün malzemeler halleşsin. Bunu büyükçe bir tavada yaparsanız çok iyi olur. Yani 26 santimlik bir tavada. Tencerede de olabilir. Güzelce yağlayın tencerenin altını. Onda da pişer, hiç farkı yok. Yağladım tavamı, kısık ateşe artık koyacağım. Bakın bu kıvamda çok güzel oldu. Hem çok rahat pişti içi, hem de yanmadı altı üstü. Yine akşam çekimi bu. Dün akşam yaptım ben bunu. Ondan dolayı bazı noktalarda çok koyu görünecek size pişirdiğimde. Çünkü mutfağın ışığı yanıyor. Benim akşam tariflerimden biri bu yine. Sabah kahvaltılık olarak da hazır olsun diye. Güzelce yaydım, düzelttim. Şimdi bunu da düzelttikten sonra üzerine bir kapak kapıyoruz. Ortalama 25 dakika içerisinde bir tarafı pişiyor. Oldu ki çok kısık ateşse 30 dakikada olabilir. Benim 25 dakikada pişti. Sonradan daha küçük göze aldım ben onu. Korktum belki altı yanar, içi pişmez çünkü biraz bolca bir malzeme oldu. Daha çabuk çevireyim, daha çabuk yapayım istiyorsanız yarım ölçü yapın. Hemen böyle incecik bir şekilde altlı üstlü 10 dakikada yaparsınız. Ama bu daha börek gibi oldu açıkçası. 25 dakika sonra artık bunu çevireceğim. Kapağı yağlıyorum, özellikle gösterdim. Çevirirken rahat aktarmak için. Böyle yapışmasın kapağı fazla diye. 25 dakika sonra durum bu. Üzeri kurudu. Hani benim keklerim de çoktur ya, pastalarım ocak üzerinde. Üzeri kurudu mu tamamdır. Siz arada altına bir bakın. Ben çok görüntüyü bozmak istemedim. Alttan bakın, kızardığını gördüğünüzde çevirin lütfen. Ben 25 dakika dedim diye tam o kadar tutmayın. Ocaktan ocağa ya da malzemeden malzemeye değişir. Kontrollü olmakta fayda var. Çevirdik. Bu diğer tarafı da tam bende 15 dakikada pişti.
Yine o kontrolü size bırakıyorum. Bakın içini gösteriyorum. Zaten baştan uzun süre piştiği için içi pişiyor. Artık hazır kahvaltılığım. Kahvaltılık tava böreğim servise hazır. Mısır unlu olması bu kahvaltılığa gerçekten çok güzel bir lezzet verdi. Eğer mısır ununuz yoksa tercih ettiğiniz herhangi bir unla da yapabilirsiniz. Galeta unuyla beyaz un karışık dahi olabilir. Bu çıtır çıtır tat çoğumuz severiz, biliyorum mısır unlu lezzetleri. Gerçekten bu kahvaltılığa çok özel bir tat verdi. Bezelye de çok işe yaradı, onu da söyleyeyim. Tabii ki kaşar da koyarsanız o da apayrı güzel olur. Videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız lütfen yanındaki bildirim zilini de açın ki bütün tariflerimden haberdar olabilin. En güzel, en yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.